does this mean that all of your players are fit from the start of the game, or for example, you know that all of us want to hear what is going on with Mo and Koçalab and you name them. Şunu düşünebilir miyiz? Bütün takımdaki oyuncuların fit olduğunu, maça hazır olduğunu söyleyebilir miyiz? Both of them were the guys you mentioned. They were part of the session yesterday. They had a very good reaction. We will have a session today again, and then after that we will decide how we're gonna approach the game tomorrow. But so far they both look like they could be participating in the game. If that is from begin or during the game, we need to wait and see. Evet, bütün oyuncularımız bugün yaptığımız idmanda oldukça iyi reaksiyon verdiler. Bugün de yine bir idman yaptık, orada da iyiydiler. Sonuçta göreceğiz, bakacağız. Durumların nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Maçta görmek isteriz. Should I just keep on? If you have more questions, please do. A question for you, Zach. You told us after the game last week that you had cramps in both of your legs. How is your situation now? Your physics? Evet, geçen haftaki maçtan sonra biraz yorgun olduğunu, bacaklarının ağrıdığını falan söylemiştin. Şu andaki fiziksel olarak kendini nasıl hissediyorsun? Son durumun nedir? Yeah, I remember I told you that, but I had plenty of days to recover. I played some minutes against Lyngby, and now I'm fresh to go if the coach needed, and I'm feeling good. Evet, maçtan sonra zamanım oldu dinlenmek için. Yeteri kadar dinlendim. Kendimi şu anda çok fit hissediyorum. Maç için hazır olduğumu düşünüyorum. Could you add on that Torb and tell us what did it mean to you that he could play a whole game from start to the end and did it quite well? You ran a bit. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zekan'ın bu maçta sonuna kadar oynayacağını belirtti. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? I think we all have looked forward to this day where we could have our captain Carlos back in the team. He showed from the first second on the pitch that he is the leader of the pitch. So not only did he ran a lot of meters, but he also make it a team performance in his way of being a leader. So in that case, he played a very good game. Evet, kaptanımızın sahada olması, takıma liderlik etmesi bizim için çok önemli. Çok iyi bir lider, takımda önde giden bir arkadaşımız. Bizde liderlik yapması takımımıza büyük bir motivasyon sağlamakta. Last question for me for now. In football, things quite change quite fast. We saw in a couple of weeks ago that the FCK fans they were cheering some words that saying that you should go leave the job. And since then you have won some games and let's say the table have turned. What do you think that a Champions League position can do in the circumstances for you that to win the hearts of FC Copenhagen's fans? Yeah, the heart of the FC Copenhagen fans. Evet, futbolda her şey çok çabuk değişmekte. Taraftarlar bundan önceki maçlarda sana hocaya karşı bir isteksizlik söz konusuydu. Fakat şimdiki maçları yenmesinin, Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir challenge olmasından dolayı Kopenhag taraftarlarının bu düşünceler hakkında ne düşünüyorsunuz? This is not important what it means for me. This is important what it means for the club. What people say, they can say whatever they want. I cannot do anything about it. I try to do the best for this club, and one of this things could be winning the game tomorrow, or at least achieve the group stage in Champions League. İnsanların ne dediği benim için çok önemli değil. Takımın nasıl yaptığı, neler yaptığı benim için çok önemli. Takım içerisindeki huzuru sağlamak, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bu başarıyı elde etmek için benim bütün çalışmalarım. İnsanların düşünceleri tabii ki önemli ama önemli olan takımın başarısı. Yes, just want to follow up on that question. I know that can be maybe difficult to answer in your position, but there's no doubt that this is an important game for the club and for you. Do you feel like that your job is on the line in terms of winning or losing? Arkadaşımın sorusuna ek olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, bu zor bir soru senin için. Durum çok tabii zor. Bunun sizin için bir çizgi noktası olduğunu düşünüyor musunuz bu maçın?
önemi ve sizin kariyeriniz hakkındaki düşünceleri neler olabilir? To be honest, I don't use 1 second of this. Then I think you need to ask some other people in this room. My only concern is to try to do my best in terms of develop this individual player, develop the team, and achieve as big result as possible. And one of those achievement is, of course, be part of Champions League, which is one of our goals for this club. Evet, bu konuda gerçekten hiç düşünmedim. Sanırım bu soruyu diğer insanlara sormanız gerekir. Benim düşündüğüm tek şey takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması. Bütün çalışmalarım bu yönde. Evet, futbol arena Nurgül günaydın. Trabzonspor'un da tıpkı Kopenhag gibi çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip ve burada yarın gerçekten zor, güzel de bir maç olacak. Türkiye'deki en önemli taraftar kitlesine sahip bir kulüp Trabzonspor ve taraftar da şu anda maça inanılmaz bir hazırlık yaptı. Sadece Trabzon'dan değil, şehir dışından da hatta farklı ülkelerden de maça gelecek taraftarlar var. Zor bir maç olacak. Kendilerini nasıl bir atmosferin beklediğini düşünüyorlar? Trabzonspor is like a Copenhagen team in Copenhagen. They have got very strong supporters and they are very passionate, very ambitious. They follow their team wherever they go and they cheer up for them, they motivate them. So tomorrow they are expecting a very big crowd in Trabzon. So what do you think about the atmosphere is going to be in Trabzon? What kind of things that you have got in your thoughts about Trabzonspor fans, the pressure on you? First of all, I think our own supporters make it a great game last time in Parken. They cheered the team up. It was a great atmosphere in Parken. I think will be similar tomorrow. When I look at the squad, the experienced player that we have in our squad have played a lot of those games. So it is just a motivation factor for us to play in a stadium where there will be a lot of noise and a lot of good atmosphere. Evet, geçen haftaki maçta taraftarımız bizim stadyumumuzda oldukça iyi bir taraftar örneği sergilediler. Takımımızı çok iyi motive ettiler, çok iyi desteklediler. Buradaki taraftarın da aynı şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Bu bizim her iki takımda da oldukça deneyimli, futbol bilgisi yüksek olan futbolculardan oluşuyor. Bu tür atmosfere alışıklar. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Yes, there's no doubt that you have some really good games, and the top level of the performances of the team has been really good. But there's also been some performances that have been not so good. How do you work with the players in terms of not seeing like the bottom level in such an important game? And do you fear you're going to see that? Evet, bu oyuncularınızın bazen iyi, bazen kötü oyunlar olduğunu görüyoruz. Bu konudaki sizin düşünceleriniz, takımdaki oyuncuların kapasiteleri ve güçleri hakkında bir korkunuz var mı? Maç sonucu hakkında. We don't talk about fear in our team. We talk about performance. And when I saw especially the last game a week ago, I think we reached the level that we should individually and as a team, and that is what I expect from everybody on and off the pitch, and that is the level that I hope to see again tomorrow. Bizim sözlüğümüzde korku diye bir şey yok. Ben futbolcularımızın bireysel olarak sahadaki bütün performanslarını en yüksek derecede uygulamalarını ve maçtaki kapasitelerini arttırmalarını bütün dikkatim bu yöndedir. Yes, I would like to ask a question about the last game. There was an incident in the stands with a supporter getting a cardiac arrest. Just if you could say a few words on how you experienced that, and also a few words on your great medical team with Morten Bosen. Evet, geçen maçtaki stadyumda bir taraftarın kalp krizi geçirmesi konusundaki düşüncelerini ve medikal takımın bu konudaki reaksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? First of all, it's great to hear that the young guys is having a good time now in the hospital. The second thing is we saw that a couple of supporters reacted very heavily in terms of something happened, and I must say that the way it was handled, both from our staff, with Morten Bosen, Johannes and Lasse, that went there directly and helped this guy, makes me proud, and that is of course also why they're there.
on the other hand, I should also think about what happened with the team. But in that case, the most important was the safety of that boy, and now he's back where he should be. So I'm happy for him. İlk olarak şu anda sağlıklı olması, hastanede olması, sağlıklı bir durumda olması. İkinci olarak da taraftarlarımızın bu durumu fark edip hemen bu genç arkadaşımıza destek olmaları, onun iyileşmesine destek olmaları çok önemliydi. Şu anda benim için önemli olan onun sağlığının iyi olması ve iyi durumda olması. And Seka, just some words on how you experienced that situation too. Yeah, like coach said, first of all, is important that he's getting better and out of risk, and we are very happy for that. And the pitch was, I just saw our fans calling for someone, and it's not a way they normally behave. So something was wrong, and I was one of the players who was close and could understand something was wrong, and was nice to see that our medical department react so fast, and everybody in the stadium doing the best for this kid. So it was a difficult situation. But the most important is healthy, and I hope he can come back soon at Parken and enjoy a lot of games. You're the heroes of these guys. Are you planning on getting in contact with them? Maybe you have been as a squad. Yeah, I hope so. We can have any contact with him in the future. I know the club is very good at that. They for sure are thinking about something to do, because they always do so, and they will after report to us and say what we need to do. But yeah, if we can make him more happy and change a little bit something in his life, we are more than happy to do that, because we represent not only FC Copenhagen fans, but I think we represent Copenhagen. So we need to do that all the time. Is asked for us to do it. Evet, sahadayken bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Hemen reaksiyon verdim. Bizim medikal grubumuz hemen müdahale ettiler. Hemen sağlığına kavuştu. Allah'a şükür olsun. Şu anda durumu iyi. Taraftarlarımızın bu göstermiş olduğu reaksiyon oldukça iyiydi. Takımımızın vermiş olduğu medikal destek de çok iyiydi. Bundan sonra tabii bu futbolcuyla beraber görüşüp ona mutluluk anlamında bir şey katkımız olacaksa biz bu konuda da her zaman destek oluruz. Takımımız için değil, biz Kopenhag için de bu işi yapıyoruz. O yüzden onların mutlulukları bizim için oldukça önemli. Okay. Final question for me. Yes, what about Luther Singh? Have you said your goodbyes to him, or is he with you here in Turkey? He's not with us. He's been on a trial for a while, so we haven't had the opportunity neither to say goodbye or those things. I hope we will have opportunity for that later. Thank you. Thank you. Yeah, just like a quick reaction to the news today about there was a fine to FC Copenhagen and also to Brøndby, and also the Brøndby away fans can't go to Parken. What is your reaction to that? Yes, how do you see not having away fans in Parken for the next derby? To be honest, I have no comment on that for the moment. My fully focus is on the game tomorrow night, and then there will be some other derbies later where we have to look into that. Now my focus is on the game tomorrow. Just a final question for me. It can maybe seem like a dumb question, but can you try to put into words how important this game and how much it would mean to the club to be back in the Champions League, and what are you guys talking about in terms of the importance of the game? Bu maçın takım için ne kadar önemli olduğunu, düşüncelerinizin ne olduğunu, ne kadar önemli olduğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? FC Copenhagen haven't been part of this Champions League group stage since 2016, and of course one of our biggest goals is to play with the best in Europe, and to be part of that you need to be part of the biggest tournament, club tournament in the world, and that is Champions League, and that's one of our goals. And now we are that close. We are not there, and there's still
one half to play. We only played first half. We're going to play second half tomorrow. But we are close, and of course that will make a bit different in terms of the step we want to take in terms of this project. 2016 yılından beri katılamadığımız bir Şampiyonlar Ligi var. Biz şu anda buna çok yakınız. Birinci maç oynadık, şimdi ikinci maç oynayacağız. Bu kadar yakına gelmişiz. Bizim için oldukça çok önemli. Bu dünyadaki en büyük turnuva olan, dünyanın en büyük etkinliği olan bu Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız ve bunun için çalışıyoruz. Okay, thank you very much.